Bu zamana kadar izlediğimiz Shrek filmlerini hatırlayanlar olacaktır ve özellikle 20'li ve 25'li yaşları düşündüğümüzde bu kişilerin ilk çizgi filmlerinden bir tanesi de Shrek filmidir. Bunu hesaba katarsak filmin çıkmasından bu yana neredeyse 20 yıla yakın bir süre geçti. Özellikle son zamanlarda konuşulan Shrek 5'in çıkması ve animasyon karakterinin sevilmemesinin nedenleri animasyon yüzünün tamamıyla değiştirilmesinden kaynaklı. Ancak burada anlaşılmayan bir nokta aradan geçen zaman içerisinde Shrek'in ve diğer karakterlerin yaşlanması. Şimdi olayı şu şekilde göze alalım. Biliyorsunuz ki Shrek'i biz nasıl biliriz? Genç 25-30'lu yaşlarında pis kokan, güçlü, çirkin ve diri bir karakter olarak bildik. Ve en önemlisi komik ve alaycı bir yapıya sahip. Şahsi olarak benim en sevdiğim bölüm Dev Kurabiye ile O Benim Dünyam şarkısıyla kaleye daldığı sahnedir ki o sahne benim için unutulmazdı. Neyse, konuya dönecek olursak insanlar Shrek 5'teki animasyon yüzünü maalesef ki sevmedi, ancak bunu sevmemelerini çok da fazla anlayamıyorum. Olaya birazcık da tarihsel olarak bakmakta fayda var. Olayı şu şekilde göze alırsak neden bu yüz ifadesini ve yüz şeklini seçtiklerini de sizlere aktarabilirim. Bu arada Türkçe olarak herhangi bir fragman yayınlanmadı, ancak inanın Türkçe'ye dair bir şey yok. Çünkü en güzel Shrek kim demiş, yani burada işte Shrek'in maskotlaştırılmış halini göstermişler. Bir de annecik bunu beğenmiş. Pinokyo da demiş ki bunu kim yaptı falan deyince ben yapmadım demiş ve burnu uzamış, yani yalan söylemiş. Yani inanın Türkçe olup olmaması hiçbir şey kazandırmıyor. O yüzden üzülmeyin arkadaşlar. İlk öncelikle bu kısma devam etmeden önce Shrek 5 ve diğer bölümler hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. En önemlisi daha fazla video için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve teoriler için Discord sunucuma gelerek bana destek olabilirsin diyerek ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz dostlar, bu zamana kadar Shrek çıkalı neredeyse 20 yıl oldu ve karakterin gelişimi bizler için oldukça güzel ve verimli geçti. Benim favori sahnem ve bölümlerimiz sadece 1 ve 2'yi kapsadığından diğer 3 ve 4'ü çok da fazla kale almamaktayım ve özellikle bana kalırsa 3 berbat. Neyse, yeni çıkan fragmana baktığımızda Shrek'i tam bir maskota çevirdiklerini ve yüz ifadesinin tamamıyla değiştiğini görmekteyiz. Büyümüş bir burun, kaşların uzamış ve belirginleştiği, elmacık yanaklarının çıktığı, çene yapısının değiştiği ve göz bebeklerinde artık kırışıklıkların oluştuğunu görmekteyiz. Ve özellikle de kafa yapısının bir tık daha hunimsi bir hale gelmesi. İki farklı resme baktığımızda da ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sadece Shrek'i değil, aynı zamanda eşek karakterine baktığımızda sakalının beyazladığını, saçlarının uzadığını ve aynı zamanda sakal gibi bir şey herhalde bu, onun da uzadığını görmekteyiz. Yani buradaki karakterler aslında yaşlanmış karakterler. Biz Shrek'i izlediğimizde ve evlendiğindeki, çoluk çocuğa karıştığındaki yaşı 25 ila 30'lu yaşlardaydı. Yani şu an 98'li yıllardaki bir karakter gibi. Ancak kızı büyümüş, artık 20'li yaşlara gelmiş ve aradan geçen zamanı düşünürsek neredeyse 45-50'li yaşlarında bir karakter haline gelmiş. Teorik olarak yaşlanmış yani arkadaşlar bu adam. O yüzden de tıpkı dedelerimiz gibi kaşları acayip uzamış, burnu büyümüş. Bu arada küçük bir bilgi, burun ölene kadar büyüyebilen bir organ. O yüzden yaşlıların burnu her zaman büyük olur ve özellikle yaşlılarda gözüken kilo kaybından kaynaklı elmacık yanaklarının belirginleşmesi buna bir ek göstergedir. Gözlerindeki kırışmalardan dolayı da hesaba katacak olursak bu karakter yine yaşlanıyor. Ama anlamadığım ve bana saçma gelen bir noktaya değinmek istiyorum. Abi, bir kere kafası huni şekilde uzaması bana kalırsa çok mümkün değil. Burada biraz değişikliğe gidilmiş. Çünkü Shrek'in kafası biraz daha hunimsi değil de yani yuvarlak, yani elipsi bir yapıya sahip. Burada karakterin kafatasıyla biraz oynamışlar, ancak bu noktada sıkıntı çıkartır mı? Evet, yani bazıları için çıkartabilir, benim için çıkartmaz. Çünkü benim için özel olan bölümler 1 ve 2 olduğundan Shrek 5'i çok da bekleyen bir insan değilim. Dediğimiz gibi eşek karakterine geldiğimizde ise yine kulakları biraz daha kıllanmış, saçları uzamış, bildiğiniz punkçı rapçiler gibi olmuş. Sakalları beyazlamış ve daha da uzamış.
Yani bu karakter de artık bilmiyorum kaç yaşında bir eşek yaşar ama yani herhalde 20 yıl üstüne koyun arkadaşlar. Aradan 20 yıl geçmiş işte. Bizlerin anlamadığı fakat artık bütün sektörlerin yapmak istediği şöyle bir şey var. Bizim sevdiğimiz o eski çizgi filmler neredeyse 20 yıl önce çıktı arkadaşlar. Yani aradan geçen zaman içerisinde karakterler haliyle yaşlandı ve yerini bir başkasına devretmek zorunda. Bunu arabalardan alabiliriz, Kung Fu Panda'dan alabiliriz, Macera Zamanı'ndan alabiliriz. Çünkü orada bile Arabalar filminde Şimşek McQueen yerini başka birine bıraktı, Kung Fu Panda başka birine bıraktı, Macera Zamanı yine başka birine bıraktı. Bu gibi daha sayabileceğim birçok çizgi film olacaktır. Şu an için hani uzatmaya da gerek yok ama şöyle bir gerçek var. Şirketler bu parayı kazanıyor. Ancak karakterlerin teorik olarak yaşlanması gerekiyor ki yeni karakterlere zemin hazırlayabilelim. Çünkü karakterin gelişimi adlı bir senaryo vardır. Karakter bir yolculuğa çıkar, karakter gelişir, sonra kahraman olur vesaire vesaire derken haliyle karakter yaşlanır. Ama şirketlerin para kazanabilmesi için, çok daha fazla video yapabilmek için, daha doğrusu animasyon, bu karakterin yerini alabilecek birine ihtiyaçları vardır. Shrek 5'te de kızı devralıyor çünkü Zendaya karakteri bunu seslendiriyor. Ne demek bu? Ne kadar ünlü bir karaktere seslendirme yapılırsa ana karakterin popülaritesi o kadar artar ve devamındaki çekilecek filmlerde buna yoğunlaşabilir. Tahminlerim üzerine şöyle bir şey gerçekleşebilir. Bir Shrek ölebilir ki böylelikle artık Shrek'in yerini devralacak olan kızı ön plana çıkabilir veya artık Shrek aynı Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo gibi uzun bir yolculuğa çıkarak ortalıktan kaybolur. Bunu nasıl yaparlar o kadarını bilemem ancak benim şahsi fikrim bu yönde. Artık kızının ana karakter olması ve Shrek'in yerini alması gerekiyor ki yeni gelecek nesle bir şeyler aktarabilir. Bakmayın bizim yaşımız artık 25-30'lara dayandı. Yani Shrek 1'i artık izlemeyen çocuk vardır yani. Yeni nesilde çünkü Shrek 1 veya 2 veya 3 o kadar da popüler bir seri değil. Daha ne kadar çizgi filmvari böyle çocuksu karakterler yapılırsa o kadar izlendiği için haliyle de yapım şirketleri buna göre yapıyor. Şöyle bir gerçek de var. Eğer Shrek 1 ve 2 izlediyseniz renk paletinin ne kadar soluk olduğunun da farkına varmışsınızdır. Ama yeni gelecek Shrek 5'te biraz daha böyle canlı renkler var. Bu da teknolojinin gelişmesinden kaynaklı bir durum arkadaşlar. Bu kadar da yadırgamayın. Benim şahsi fikrim Shrek 5'e gerek var mı? Yok. Ama adamlar yapmış. İzler miyim? Büyük ihtimalle videosunu yapmak için izlerim ama benim için Shrek 1 ve 2'den sonra bitmiştir arkadaşlar. Yani geri kalan 3 ve 4'teki hatta 5 o kadar da beni çok da ilgilendiren seriler değildi ki özellikle 3'ten sonra bayağı bir sıçıp batırmışlardı. Anlayacağınız Shrek 5 benim o kadar da beklediğim veya umursadığım bir seri değildir arkadaşlar. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirterek bana destek olabilirsin. Teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.